Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bugün sizlere bu elimde gördüğünüz tek taş yüzüğün yapımını anlatacağım. Bu yüzükte kullandığım dikiş tekniği elde dokuma dikiş tekniğidir. Elde dokuma dikiş tekniğiyle kanalımda da videolar mevcut. Bunlara da ulaşmak için eğer tekniği de bilmiyorsanız sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak oradan da öğrenebilirsiniz yapımını. İsterseniz hemen gerekli olan malzemeleri geçelim. Böyle hazır yüzük altlıkları var. Ama her yüzük altlığı da dayanıklı değil. Bu çelik olanından. Hatırlarsanız bunu nereden aldığımı da videosunu hazırlamıştım. Beat Park'tan almıştım. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. İsterseniz bakabilirsiniz. Bu yüzük altlığı parmağınıza göre böyle ayarlayabiliyorsunuz, genişliğine göre. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bozulma yapmıyor çünkü çelik. Bu yüzükte kullandığım kristaller de bu şekilde Beat Park'tan gelmişti. İstediğiniz rengi kullanabiliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Bunların 4 tane deliği var. Yan taraflarında. Buralardan dikiş yapabiliyorsunuz. Tabii kristalleri buraya yapıştırmak için kullanacağım malzeme, ben E6000 yapıştırıcı kullanıyorum. Bunu yaklaşık herhalde 2,5 yıl önce falan almıştım. Yani bitmek bilmiyor bir türlü. Ve çok sağlam bir yapıştırıcı. Hepinize bu markayı tavsiye ederim. Önceden böyle yapıştırabilirsiniz ya da diktikten sonra da yapıştırabilirsiniz. Böyle keçe parçası lazım. Ya da buna benzer bir kumaş da olabilir. Tabii biraz daha kalın da olabilir. Benim elimde bu kadar incelikte vardı. Buraya yapıştırıcı sürüyorum. Tabii buna da biraz sürüyorum. Ve birazcık 1-2 dakika bekledikten sonra böyle tabii bastırıyorum biraz. Ondan sonra yapışıyor. Tabii bunu ona göre kesmeniz lazım. Bu kadar da kesebilirsiniz. Sonra keçeyi yapıştırdıktan sonra yani üstüne tekrar yapıştırıcı sürüyorum ve üzerine bunu yapıştırıyorum. Ya da diktikten sonra da yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem ya ilk önce bu şekilde hazırlayın. Ondan sonra dikin ya da sonrasında dikkatli bir şekilde yapıştırıcı içine gelmeyecek şekilde şöyle göstereyim. Yani boncuklara zarar vermeyecek şekilde yapıştırmanız lazım. Gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde. İstediğiniz rengi kullanarak yapabilirsiniz tabii ki. Boncuk olarak da 11'e 0 boncuk kullandım. Ben bu yüzükte 2 çeşit boncuk kullandım. Biri Miyuki, biri de FG'nin boncukları. Şöyle arasındaki farka da bakın. Miyuki markasının boncuklarının delikleri biraz daha geniş ve kendisi de geniş duruyor. FG'nin boncukları da biraz daha toplu ve delikleri biraz daha dar. İsterseniz 15'e 0 boncuk elinizde varsa onu da kullanabilirsiniz üst kısmını. Ya da 2 kat da yapabilirsiniz. Boncuk ipi ve boncuk iğnesi gerekli. Tabii ki bir de makas gerekli. Şimdi hemen başlayabiliriz.
İğneme bir tane stop boncuğu taktım. Burada gördüğünüz gibi ikişer ikişer delikleri var. Herhangi birinden giriyorum ve tam karşısından çıkıyorum. Ve 3 tane boncuk alıyorum iğneme. İpim burada hemen yanındaki delikten tekrar karşıdan çıkıyorum. Tekrar iğneme 3 tane boncuk alıyorum. İpim burada, stop boncuğunu biraz çekiyorum. Hemen karşısındaki delikten giriyorum. Bu şekilde. Ve burada hemen yukarı doğru boncukların içinden geçiyorum. Bu şekilde. Ve iğneme 10 tane boncuk aldım. Bunu ekranında yazacağım daha rahat görebilmeniz için. Aşağı kadar indirdim. Şöyle. Hemen buradan boncukların içinden tekrar yukarı doğru çıkacağım. Bu şekilde. Ve tekrar iğneme 10 tane boncuk aldım. Şöyle. İpim burada. İsterseniz bu stop boncuğu şimdi çıkarabiliriz. Evet, stop boncuğunu da çıkarttım. Ve hemen karşısındaki boncukların içinden geçiyorum. Bu şekilde. İlk başta bolluk olabilir. Bu sonra zamanla oturacak. Ama ipimizi bu şekilde düzeltelim. Ve içinden bir tur dolaşabiliriz. Boncukların içinden bir kere dolaştıktan sonra iğneme bir tane boncuk alıyorum. İpim şu an burada. Hemen bir sonraki boncuktan giriyorum. Ve tekrar aynı boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Hemen öndeki boncuktan geriye doğru giriyorum. Ve orta kısmından ipi böyle alıyorum. Tekrar aynı boncuktan ileriye doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi hemen dokuma oldu. Tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Ve bir sonraki boncuktan geriye doğru giriyorum. Tekrar orta kısmına getiriyorum. Ve aldığım boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. İşlemimiz hep aynı. Bu şekilde devam edecek sonuna kadar. Size bir kere daha göstereyim. Bir tane boncuk iğnemi alıyorum.
öndeki boncuktan geriye doğru giriyorum. Ortasına getiriyorum ipi ve aldığım boncuktan ileriye doğru giriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. En son size birleştirmeyi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi son tarafa doğru geldim. Üst tarafı niye böyle bol diye düşünürseniz, çünkü içinden bir kere dolaşmadığımız için birazdan onu da yapacağız ve daha sert olacak, böyle birleşik olacak. Tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum ve son boncuktan giriyorum. Aynı işlemi yapıyoruz size gösterdiğim gibi. Ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Burada boncuklarımız bitti gördüğünüz gibi. Ve burada direkt devam ediyorum. Ve tüm boncukların içinden dolaşacağım bir kere. Gördüğünüz gibi boncukların içinden dolaştım ve bitirdim. 2 kat şeklinde düşünüyorum bu yüzüğü de. Burada 3 kat yapmıştım. Ama bunu da 2 kat yapalım. Eğer isterseniz buradan bir kat daha devam edip bitirebilirsiniz. Boncukların içinden dolaşarak ipinizi bitiriyorsunuz. Düğüm atmıyorsunuz yani. Yine tekrar dolaşıyorum. Bu şekilde herhangi bir yerde ipinizi kesip bitirebilirsiniz. İplerini de hemen temizleyeyim. Burada ben bu şekilde yaptım ama burada yani böyle değil, bu şekilde çevirdim. Kristalinizi de yapıştırırken buna dikkat edin tabii ki. Ama ikisi de çok güzel. 2 farklı yüzük oldu. Yüzükleri ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.